itopya.com'un aylık içeriklerinden bir diğeri Ayın Sistemi yeniden karşınızda. Bu ayda sizlerle birlikteyiz. KAISER-13 hemen önümde duruyor. Birlikte montajlayacağız. Peki KAISER-13'ün içerisinde neler var? İlk olarak ekran kartından başlayalım tabii ki. Burada ASUS'tan bir ekran kartı görüyorsunuz. Radeon RX 7600 dual ekran kartı bu sistemin içerisinde bulunacak. Bu ekran kartının en önemli özellikleri tabii ki AMD'nin teknolojilerine sahip oluyor olması. Bunlardan birincisi FSR teknolojisi. FSR ile birlikte çok daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Çözünürlük yükseltme ile birlikte daha fazla FPS değerini görüntüde minimum kayıpla elde edebiliyoruz. Özellikle hikayeli oyunlarda bu çok işimize yarıyor. Bir de burada frame generation desteği de bulunuyor tabii ki bu ekran kartında. Destekleyen oyunlarda FSR frame generation ile birlikte çok daha güzel, çok daha uyumlu çalışıyor. Böylece hem FPS normale göre daha da fazla artıyor hem de görüntüdeki bozulma minimuma inmiş oluyor. Detaylardaki bozulma minimuma iniyor. Böylece hem yüksek performans hem de minimum görüntü bozulması elde ediyoruz. Bunun yanında tabii ki ışın izlemeyi de bu ekran kartında kullanabiliyorsunuz. Destekleyen oyunlarda ve uygulamalarda ışın izleme teknolojisi de içerisindeki ışın izleme çekirdekleriyle birlikte kullanılabiliyor. Rekabetçi taraftaki oyuncular için de anti-lag özelliği ekran kartı içerisinde mevcut. Bu da gecikmeyi azaltarak sizin rekabette bir adım daha öne geçmenize olanak sağlıyor. Bunun dışında tabii ki ASUS'un da özel çalışmaları mevcut bu ekran kartında. Birincisi soğutma konusunda dual fan teknolojisi kullanılmış durumda. Eksen teknolojili fanlarla birlikte hem daha sessiz hem de daha serin bir soğutma elde edebiliyoruz. ASUS'un burada yaptığı bir diğer çalışmada frekans tarafında OC Edition bir ekran kartı bu. Yani standart bir RX 7600'e göre daha fazla frekansa sahip. Buradaki frekansımız da 2745 MHz. Böylece standart modele nazaran daha yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. Birkaç FPS de olsa daha performanslı bir ekran kartı ile karşı karşıyayız. Son olarak da içerisindeki VRAM miktarına yani bellek miktarına bakacak olursak 8 GB'lık bellekler kartın içerisinde kullanılmış. Hemen buradan işlemciye geçiyoruz. İşlemcimiz Intel'den i3 14100 ve LGA 1700 soketteki son nesil 14. nesildi bildiğiniz üzere. Burada da 14. neslin giriş modeli, fiyat performans modeli diyebileceğimiz bütçe odaklı modeli olan 14100 F'yi kullandık. Bu işlemci 4 çekirdek 8 iş parçacığı yapısına sahip. Bunun yanında tabii ki F ibaresiyle birlikte içerisine dahili bir grafik birimi olmadığını anlıyoruz. Burada güçlü grafik birimimiz tabii ki RX 7600. Hemen K ibaresi olmadığı için de çarpan kilitlerinin kapalı olduğunu yani overclock yapamayacağımızı anlıyoruz. Ancak kendisinin maksimum turbo boost frekansı zaten 4.7 GHz. i3 bir işlemci için oldukça yüksek, artık i3 seviyesi bile 5 GHz'lere dayanmış durumda. Son olarak da Intel'in 12 MB'lık akıllı ön belleğine sahip. Bu işlemciyi de ekskavatörden 9 santimlik 4 bakır boruya sahip kule tipi fan soğutacak. Tıpkı ekran kartımız gibi anakartımızda ASUS tarafından görmüş olduğunuz gibi Prime H610 MKD4 eRGB modeli. Bu anakart üzerindeki bağlantı noktalarına bakacak olursak ilk önce RAM'lerimizin slotlarına bakalım. Burada 2 adet RAM yuvası görüyoruz ki biz ikisini de doldurduk. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Toplamda 64 GB yani 32x2'lik bir kapasite desteği burada bize sunuyor. M2 slotumuz da mevcut tabii ki. Burada bir adet de M2 slotu PCI Express 3.0 X4 olarak anakartın üzerinde mevcut. Ekran kartımız için olan X16 slotumuz PCI Express 4.0 teknolojisine sahip. Bunun dışında bir de PCI Express 3.0 X1 genişletme slotu da bulunuyor tabii ki. Genel anlamda bağlantı anlamında eRGB'ye de sahip olmasıyla birlikte şu anda verileri zaten ekranda görüyorsunuz. Yine arka tarafta hızlıca bağlanabileceğimiz bağlantı noktaları da ekrana yansıyor. RAM'lerden bahsedeceğim demiştim. Burada Lexar'dan Tor serisi RAM'ler kullanıyoruz. 8x2 toplamda 16 GB'lık bir kapasiteye sahibiz. Bunun dışında beyaz rengiyle ön plana çıkıyor. Sistem içerisinde farklı duracak diyebilirim. Güzel bir ayrıntı olarak kasanın içerisinde gözükecektir. Bana 16 GB yetmez, daha fazlası lazım diyorsanız tabii ki özelleştirme seçeneklerinde 32 GB gibi seçenekler sizi bekliyor olacak. SSD tarafında, depolama tarafında da Western Digital'den SN3000 Green serisi bir SSD kullandık. Burada 500 GB'lık bir kapasite söz konusu. Bunun yanında okuma yazma değerlerine bakacak olursak da 5000 MB'a kadar okuma, 4100 MB'a kadar yazma değerleri bu SSD'de bulunuyor. Hem kapasite hem de hız anlamında daha farklı seçenekler tıpkı RAM'de olduğu gibi sizi özelleştirme seçeneklerinde bekliyor olacak. Tüm sistemi içerisinde toplayacağımız kasamız da hemen burada bulunuyor. Phaseon'dan F8 model kasa sistemi içerisine toplayacağız. Bu kasanın içerisinde ne var? En önemli detay 650 Watt 80 Plus bronz sertifikasına sahip bir güç kaynağı ile geliyor olması. Bu sayede bizi fiyat performans
performans anlamında iyi bir noktaya çekiyor. Bir diğer güzel detay da üzerinde 4 adet fan bulunuyor. Bu fanlar mesh panelle birlikte iyi bir hava akımına sahip oluyor ve bu fanlar ARGB yapıya sahip, yani adreslenebilir RGB'yi destekliyor. Bizim de burada seçtiğimiz anakartımızın ARGB başlığı olmasıyla birlikte uygulama üzerinden fanların animasyonlarını da kontrol edebiliyoruz. Güzel bir detay bu. Özellikle sistemi performans dışında tabii ki görselliği de önemli. Burada sizi tatmin edebileceğini söyleyebilirim. Hava akışı anlamında başarılı olduğunu söylemiştim. Bunu daha da zenginleştirebilirsiniz. Örneğin yukarıya fan takabilirsiniz. Ya da işlemciyi özelleştirme seçeneklerinden yükseltip i5 seviyesine getirdiğiniz zaman daha iyi bir performans için sıvı soğutma tercih ederseniz yine yukarıya sıvı soğutmayı takabilirsiniz. Yani özelleştirmeleri açık bir sistem. Diğer tüm sistemlerimizde olduğu gibi. Gelin şimdi bu özelleştirmeye açık sistemi, uygun fiyatlı sistemi toplayalım. Sistemin montajını tamamladık. Şimdi ilk çalıştırmayı gelin birlikte yapalım. Şuradan hemen bastığım zaman sisteme güç gittiğini görüyorum. Herhangi bir çalışmayan bir parça yok. Elektriksel anlamda bir sıkıntı olmadığı anlamına geliyor. Hemen bu sistemle ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi olarak burada bahsettiğimiz sistem bir tavsiye sistemdir. Yani kendisi tek bir ürün değildir. İçerisindeki birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan bizim sizler için tavsiye ettiğimiz bir sistemdir. İçerisindeki her bir parçayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu tek bir ürün değildir. Bu önemli bir detay. Hepsinin kendine ait garanti süreleri bulunmaktadır. Garanti belgeleri bulunmaktadır. Örneğin sistem içerisinde bir arıza olmasını tabii ki istemeyiz. Ancak bir arıza yaşanması durumunda her bir parçanın işlemi ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu noktada da bununla ilgili bir yardıma ihtiyaç duyarsanız itopya.com'un tüm mağazalarında müşteri hizmetleri bulunuyor. Buralara gelerek destek alabilirsiniz veya çağrı merkezi üzerinden, mail üzerinden de yine bu konuda destek alabilirsiniz. Peki bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Birinci olarak tabii ki açıklama kısmında bulunan bağlantıdan itopya.com'un internet sitesinden satın alabilirsiniz. İkinci olarak da itopya.com'un mağazalarına gelerek yine mağazalardan da bu sistemi satın alabilirsiniz. Her iki noktada da montaj hizmetinden yararlanabilirsiniz. Biz sizler için sistemi montajlıyoruz, test ediyoruz. Bundan yararlanarak sistemi satın alabilirsiniz. Tabii ki tek fırsat bunlar değil. itopya.com'da şu anda iki fırsat bulunuyor. Bunlardan birincisi EasyCo ile ödeme avantajı. Bununla ilgili detayları itopya.com'daki sayfadan bulabilirsiniz. Geri ödeme hakkında bilgileri buradan alabilirsiniz. İkinci olarak da Yandex ile birlikte internet hediyesi kazanmak için ekrandaki QR'ı okutabilirsiniz. Bununla ilgili detaylar da yine internet sitemizde bulunuyor. Bunun gibi haberleri, fırsatları kaçırmamak için bizi hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan mutlaka takip edin, bildirimleri açın. Buralarda düzenli olarak kampanya ve avantajlı ürünlerin duyurularını yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.